Herkese merhaba. Bugün bir danışanımla sohbet edeceğiz. Sizleri de konuk etmek istedik. Bazı soruları olacak bana. Evet, hoş geldin. Hoş bulduk. Modern enerji teknikleri nedir? İlk sorum bu olacak. Siz nasıl tanımlarsınız? Merak ediyorum. Modern enerji teknikleri, İngiltere'de bir kuruluş var, Enerjistler Birliği. Onların geliştirdiği teknikler, aslında Sylvia Hartman'ın geliştirdiği teknikler. Bunlar bir dizi teknik. En çok uyguladığımız modern enerji tapping, aslında enerji EFT, diğer adı. Modern enerji tapping daha yeni bir versiyonu. Emotrans var, Supermind var, Star Matrix gibi bir dizi teknik uyguladığımız. Enerji beden nedir? Bu soruya ek olarak onu sorsam size. Evet, niye modern enerji teknikleri diyoruz, değil mi? Evet. Bizim fizik bedenimiz, gördüğümüz bedenimiz. Yani bunu görüyoruz, evet, fizik bedenimiz, ama bundan ibaret değil sistem. Görmediğimiz bir enerji bedenimiz var. Hatta bu katman katmandır enerji bedeni. Ve enerji bedeni aslında en tepe noktadan ayak ucuna doğru sürekli bir akışta olmalıdır. Ve belli kanallar, meridyenler yoluyla akar enerji sistemi, enerji bedeninden. Ben uzman doktorum aslında. Uzun yıllarda modern tıpta çalıştım, onunla ilgilendim. Çalıştığım dönemde fizik bedendeki bir takım rahatsızlıkların nedenlerinin bulunamadığını gördüm. Yani doktorlar, hatta dinleyenler de biliyordur, belki başlarına da gelmiştir. Modern tıp bazı konularda, bazı rahatsızlıklarda nedenini bulamadığında stresten der ve diğer branşlara gönderirler. O dönemde ben bu rahatsızlıkların kaynağı ne olabilir diye araştırdığımda aslında ilk kaynağın enerji sistemi olduğunu fark edince teknikleri öğrendim ve bunlarla çalışmaya karar verdim. Enerji bedeni, dediğim gibi, aslında katman katman, yani birçok katmanlardan oluşuyor ve enerji sistemindeki bu akış bozulduğunda hem duygu durumunda hem de fizik bedende bir takım rahatsızlıklar ortaya çıkıyor. Modern enerji teknikleri de direkt enerji bedeniyle çalışıp oradaki problemleri çözmeye çalışıyor. Böyle teknikler şeklinde çalışıyoruz. Çok erken bir soru olur mu bilemiyorum ama her fiziksel hastalığın diyelim ya da engelin diyelim, bu bir bel ağrısı olabilir, göğüs ağrısı olabilir, diş ağrısı olabilir belki. Bunların her zaman alt metninde bir psikolojik sebep aramalı mıyız? Doktorların da belki bazen çare bulamadığı, kronik diyebileceğimiz yıllar süren ağrılar yaşıyor insanlar. Her zaman psikoloji midir sorun burada? %100 değil tabii. Bazılarının gerçekten fizyolojik durumları var. Yani bir virüs almışız mesela. Virüslerden kaynaklanan rahatsızlıklar var. Belki bir örümcek ısırması var. Kolunuz kırıldı gibi. Ama şunu söylüyoruz biz. Şimdi bazı rahatsızlıklar, dediğim gibi, önce enerji bedeninde başlıyor. Diyelim ki bir duygu durum problemi var. Hatta aslında bunların da kök kaynakları var. Biz bunları konuşuyoruz ama burada da hemen üzerinden geçeyim. Diyelim ki 0-7 yaş dönemi, bunu biliyoruz, en önemli dönem. Çocuk doğduğu zaman enerji sistemi çok güzel akıyordur. Yani en tepeden aşağıya doğru ve sıkıntı yoktur. Dolayısıyla enerji sağlıklı aktığı için fizik beden de besleniyordur. Yani hücreler, organlar bu enerjiyle beslenir. Ne oluyor? 0-7 yaş döneminde daha fazla olmak üzere ilerleyen dönemlerde yaşadığımız olumsuz anılardaki olumsuz duygularımızı, olumsuz kararları beyin enerji sistemine kaydediyor, bilgi ve enerji olarak. Bunlar olumsuz oldukları için enerji sisteminde tıkanıklıklara yol açıyor ve enerji akamamaya başlıyor. Şimdi belli bölgelerde bu tıkanıklık biraz daha artıyor zamanla. Mesela bana danışan migren rahatsızlığıyla geliyor. Biz seansa giriyoruz. Çocukken diyelim ki bir kaza geçirmiş, başını vurmuş ve buradaki enerji bölgesinde bir hasar oluşmuş. Ve oradaki hasar nedeniyle o bölge hassas. Sonra burada tıkanıklık devam ediyor yaşadığı olumsuz anılarda. Hasar artınca o bölgedeki organlarda, hücrelerde gitgide ağrılar ortaya çıkmaya başlıyor. Bu migren olarak ortaya çıkabilir, daha ciddi hastalıklar olarak ortaya çıkabilir. Şimdi
Biz bunu seansa girince görüyoruz. Yani bana danışan fiziksel bir problemle geldiğinde seansta oradaki blokajı tespit edip çözüyoruz ama bu hiçbir şekilde enerjisel olmayabilir. Tamamen dediğim gibi fizyolojik olabilir. O zaman da diyoruz ki evet, bunun bir enerjisel hasar nedeni yok ya da başka bir deyişle psikolojik nedeni yok. Ama şunu söylüyoruz, enerji bedenini biz iyileştirdiğimizde, akışı sağladığımızda bağışıklık sistemini güçlendiriyor, hücrelere enerji akışını daha yüksek olmasını sağladığı için öyle durumlarda da bu çalışmayı öneriyoruz. Ama dediğim gibi rahatsızlıkların %100 enerjisel neden olabilir, %100 fiziksel neden olabilir. Biz buna seansa girince görüyoruz. Peki bu enerji EFT'nin frekans tedavisinden ya da biyoenerji tedavisinden farkı ne? Biyorezonans tedavisi teorik olarak şöyle aslında ya da biyoenerji. Biyoenerji de mantık şu, aslında dediğim gibi bir enerji sistemimiz var, akan bir enerji ve zamanla bir takım enerji hasarları oluşuyor. Biyoenerji de bunu uygulayan kişi enerji vererek oradaki enerji hasarını düzeltiyor. Biyorezonans tedavilerinde cihazlar kullanılıyor. Bu enerji hasarları cihazlarla gideriliyor. Yani şöyle diyelim ki her hücremizin, her organımızın bir titreşimi var ve bir titreşim yayıyor. Burada bir sıkıntı olduğu zaman olması gerekenin dışında frekansta bir titreşim yayıyor. Orada diyelim ki karaciğer hasarı var. Karaciğer olması gereken frekansın dışında bir enerji yayını yapıyor ve o bölgede bu birikiyor. Frekans tedavisi cihazları olması gereken frekansı oraya uygulayarak oradaki enerjiyi düzeltince hücre düzeyinde bir iyileşme görülüyor. Ama bunlardan farkımız ne bizim enerji EFT'nin ya da modern enerji tekniklerinin? Biz seans sırasında tappinglerle, yani onu da hemen bahsedeyim. Biz dışarıdan bir cihazla yapmıyoruz veya biz danışana enerji vermiyoruz. Yani mantığımız bu değil. Tappinglerle yapıyoruz bunu. Tapping nedir? Şimdi enerji dediğim gibi akarken ellerimizden de enerji çıkışı oluyor. Yani o yüzden zaten hani eller şifalıdır. Biz bunlara enerji ellerimiz diyoruz. Belli vuruşlar yapıyoruz. Yani bunlar enerji giriş noktaları. Enerji giriş noktanın mantığı da şu. Dediğim gibi enerji kanalları yoluyla, enerji meridyenleri yoluyla akıyor. Bu dokunuşları yaptığımızda elimizdeki enerjiyle enerji giriş noktalarını uyarıyoruz. Dolayısıyla bu meridyenler, kanallar yoluyla da bir tetikleme yapıyoruz. Bu tetikleme sırasında, seans sırasında bu tetikleme yaparken danışanın problemine kaynak olan kök anılar, kararlar ve görüntüler danışanın farkındalık alanına açık geliyor. Yani biz bunu bir şekilde doğru sorularla, yani biz uzman olarak yaptığımız şey problemle ilgili doğru soruları sorarak seans içinde konuyla alakalı anıları tetiklemek. Bir diğer adıyla blokajları tetiklemek. Çünkü bu anılar burada sistemde kayıtlı, kodlu bilgi aslında. Bu tetiklemeyle bu danışana biz bunu hatırlatıyoruz. Farkındalık alanına çağırıyoruz. Bu bir görüntü olur, bir metafor olur, bir anı olur. Yine tappinglerle, pozitif olumlamalarla oradaki anıyı dönüştürüyoruz. Ya da o kodu siliyoruz ve yerine olumlusunu koyuyoruz. Biz burada farklı olarak, yani danışan kendi enerjisiyle kendi blokajlarına ulaşıyor uyanık olarak tamamen. Ve yine bu tappinglerle de oradaki hasarı düzeltiyoruz. Buradaki fark, en önemli fark, kodları birebir buluyoruz. Yani problemle bağlantılı bütün anıları, kodları birebir yakalayıp seans içinde dönüştürdüğümüz için artık buradaki etki kalıcı hale geliyor. Çünkü oradaki kod ya da blokaj veya tıkanıklık tam dönüştüğünden bundan kaynaklanan problem de tam dönüşmüş oluyor. Bu noktada o zaman danışanınızı doğru yönlendirmeyi yapmak çok önemli bir şey. Çünkü evet, o yolu siz doğru çizemezseniz bazen tabii ki spontan belki
sahnelerde karşınıza çıkıyor mutlaka. Oradaki yanlış bir yönlendirme de ya da bir sorunun es geçilmesi o anlamda tedavinin de eksik olmasına ya da yanlış olmasına da demek ki sebep olabiliyor, doğru mu? Enerji EFT ya da modern enerji tekniklerinde çok yanlış yapmıyoruz. Çünkü pozitifle gittiğimiz için. Yani bir de buradaki farkımız da şu, danışana hep sorarak gidiyoruz. Yani şimdi eski tekniklerde, yani klasik EFT'den de bir farkımız şu, klasik EFT'de uzman danışana travmasını sorardı. Danışan travmasını söyler. Yani hiç seansa girmeden önce sorulurdu. Travma çalışırken de uzman bir olumlama verirdi. Yani uzman kendisi bir öneride bulunurdu. Şimdi burada böyle yapmıyoruz. Şimdi seans içinde problemle ilgili anılar geldikçe bir kere çalışıyoruz. Dolayısıyla mutlaka bağlantılı oluyor. Tabii burada doğru soru sormak önemli. Biz uzman olarak danışanın genel o profilini anlıyoruz, gidişatı bir hissediyoruz ve sorular soruyoruz. Fakat tapping konusunu, olumlamasını hep danışana sorarız. Yani neye ihtiyacın var diye sorarız. Çünkü buradaki mantık şu, oradaki tıkanıklık, yani orada bir diyelim ki anının oluşturduğu tıkanıklık. Anıda ne var? Anı diyelim ki baba çocuğa kızmış. O kızmış, belki şiddet göstermiş. Orada o çocukta oluşan bir sürü olumsuz duygu var. Acziyet, korku, değersizlik, onaylanmama gibi bu duygular var. Şimdi ne yapıyor bu? Bir enerji hasarı oluşturuyor. Çünkü bir olması gereken form var. Bu form ne? Baba o çocuğa hata bile yapmış olsa ben yanındayım, seni anlıyorum. Sen her şeye rağmen hata da yapsan değerlisin mesajını vermesi lazım ki bu mesajlarla, bu olumlu enerjilerle sisteme kaydolduğunda o tıkanıklığa yol açmıyor. Bilakis çok güzel bir anı olarak yerleşiyor ve büyüdüğümüz zaman da o bize kaynak oluyor. Biz bunu görmüş, almış oluyoruz. Alamadıklarımız burada bir enerji hasarı oluşturuyor, eksiklik oluşturuyor. Ve bunu biz ne yapıyoruz? Seans içinde tamamlıyoruz. Orada olması gerekene dönüştürürken tamamlıyoruz. Bunu da yine danışana sorarak tamamlıyoruz. Neye ihtiyacı var? Yani orada o çocuğu şifalandırırken danışanın kendi sistemi biliyor çünkü bunu. Gerçekten olması gerekeni. Pozitiflerle gittiğimiz için genellikle hata ya da yanlışlık olmuyor da belki hani uzman yolu uzatabilir, belki doğru sorular soramayabilir. Ya bu biraz bunlar tabii deneyimle daha da ilerleyen ve daha doğruya doğru giden basamaklar olabilir dediğiniz gibi. Yani her uzmanın gerçekten uzman olup olmadığını anlamak adına sorduğum bir şeydi. Gerçekten uzman birine o zaman bu tedaviyi, tapping'i yaptırmak yani evet. Bir danışan örneğin tamam artık ben bunu öğrendim, ben de bir arkadaşıma uygulayayım dememeli bu durumda. Onu demeye çalıştım. Evet gerçekten öyle. Çünkü bunun eğitimlerini veriyoruz zaten. Hani ben de eğitimini veriyorum. Ve eğitimden sonra da hep birlikte ilerliyoruz. Her zaman soruyorlar bana. Çünkü gerçekten hani evet pozitif tapping yapıyoruz. Sanki böyle dışarıdan EFT kolaymış gibi görünüyor ama şimdi enerji EFT veya bizim tekniklerimizde çok derin ve detaylı çalışıyoruz. Yani danışanın mesela her zaman enerjisini yüksek tutarız, güçlü tutarız. O zarar görmesin diye. Çünkü diyelim ki direkt travmaya soksak, direkt anıya soksak danışan tekrar seans içinde travmatize olabiliyor. Veya orada bazen danışan tıkanıyor, çok yoğun duygular oluyor. Biz devreye giriyoruz. Çünkü bir de şu var yine bizim seanslarımızda. Evet danışan kendisine tapping yapıyor, ben kendime tapping yapıyorum ama enerji alanında zaman mekan yok ve danışanla biz seansa girdiğimiz anda onun alanında oluyoruz. Gücümüzle ona destek oluyoruz ve bir takım olarak çalışıyoruz bir kere. Dolayısıyla bizim oradaki ona vereceğimiz güç, orada o konuya hakim oluşumuz danışanı hep bir seviyede tutuyor ve ona güç veriyor. Dolayısıyla bizim bu işi çok iyi biliyor olmamız lazım. Yani seanslar hassas, bilinçaltıyla çalışıyoruz, o alanla çalışıyoruz, enerji olarak çalışıyoruz ama yetkinlik tabii çok önemli. Bu soru için de teşekkür ederim gerçekten.
Şey dediniz, anıları dönüştürmekten bahsettiniz. Hı hı. Örneğin bir çocuğun babasıyla olan ilişkisinde aslında var olmayan, belki kendi kafasında yarattığı 2 yaşına dair bir anısı var. Bu anı gerçekten sizin yaptığınız tapping çalışmasıyla, modern enerji teknikleriyle dönüşmüş mü oluyor? Artık o birey büyümüş ve yetişkin olmuş, bu hatırladığı şey artık sarılan bir babaya mı dönüşüyor sizin tedavinizle birlikte? Evet, bizim için beyinde bir bilginin artık, yani enerji sistemi diyelim, bu bilginin artık var olması bizim için önemli. Bunun anlatılmış olması veya yaşanmış olması bizim için fark etmiyor. Zaten şöyledir ya, beyin için gerçekten fiziksel hayatta olmasıyla hayal etmesi aynıdır aslında. Aynı bilgiyi ve duyguyu üretir. Hatta böyle bazı antrenörler sporculara antrenman dışında düşünsel olarak antrenman yaptırırlar örneğin. Yani bu bilgi sisteme yüklenir. Dolayısıyla ister bir rüya anında sisteme bu bilgi oluşmuş ve yüklenmiş olsun, ister birisi anlatmış olsun, isterse bir spiritüel deneyim olsun. Her şekilde bu bir deneyimdir ve enerji sisteminde artık bilgi olarak yerini almıştır. Yani danışan bunu anlatıyorsa artık bizim için bu gerçekleşmiştir. Çünkü sistemde bilgi var artık. Dolayısıyla beyin veya diyelim ki sistem artık bu bilgiye göre dünyasını yaratacağı için burada bir problem varsa bu bilginin içeriğinde değiştirilmesi gerekir. Evet, gerçekten de, hatta bunu inanamıyorlar nasıl değişir diye. Ben de bu teknikleri yapmadan önce çok inanamıyordum. Yani hani bilimsel düşünürken sanki bu bilim dışıymış gibi geliyor ama değil. Çünkü her şey varlıkta bilgi ve enerji. Nasıl bilgisayarın hard diskinden orada hani bir 0-1'dir ya, basarsınız ve silersiniz. Aslında enerji sistemi de bir bilgi enerjiden oluşuyor. Aslında farklı değil. Buradaki bizim silme yöntemimizde tappingler gerçekten oradaki bilgiyi dönüştürdüğümüzde, yani silip olumlu bir bilgi yüklediğimizde, yani burada biz enerjiden konuşurken aynı zamanda bilgiden konuşuyoruz. Yani her şey bir yönüyle bilgi, bir yönüyle de enerjidir. Ben şimdi konuşurken mesela benim ses dalgalarım size geliyor ya, nasıl geliyor? Aslında bu bir enerji olarak geliyor ve aynı zamanda bir bilgi taşıyor. Enerji saf enerji değildir, mutlaka bir bilgiyi taşır. Ya da televizyona gelen görüntü dalgaları da aslında uydudan bir enerji olarak geliyor ve bilgi taşıyor aslında. Yani şunu söyleyeceğim, enerji bilginin bir ifadesidir. Dolayısıyla biz enerji çalışmaları derken aslında aynı zamanda bilgiyi çalışıyoruz. Yani bu ikisi aynı şey. Hani enerji deyince çok soyut gibi geliyor ama aslında aynı şeyden bahsediyoruz ama biz direkt enerji olarak çalışıyoruz. Biraz daha derin çalışıyoruz. Dolayısıyla da dediğim gibi bu enerji sisteminde sadece bu bilgi olarak yüklü olduğu için bu tappinglerle bu bilgiyi oradan alıp enerji, şimdi buradaki neden alabiliyoruz onu? Bilgi enerji olarak kayıtlı ve enerji akan bir şey ya. Biz bu tappinglerle bu enerjiyi oradan akıtıp alırken aslında işte bilgiyi de almış oluyoruz. Bilgi soyut bir kavram ama enerjiyle hayat buluyor, vücut buluyor ve hareket edebiliyor. Biz de bu mekanizmayı kullanıyoruz tappinglerle. Onu oradan alıp yine tappingle üreterek, yani nasıl üretiyoruz? Bunu düşünsel olarak üretiyoruz, olumlamalarla. Biz bunu söylerken, yani ben danışana sorduğumda neye ihtiyacı var o çocuğun, değer görmek dediğinde, bunu söylediğinde beyin bu enerjiyi bilgi ve enerji olarak üretmiş oluyor. Biz bu daha pozitif bilgiyi oraya yüklediğimizde ne yapıyoruz? Oradaki enerji hasarını düzeltip o anıyı tamamen babanın çocuğa sarıldığı bir anıya dönüştürüyoruz ve bu kalıcı oluyor tabii. Harika. Tabii ki size gelen bir danışanın da bu tedaviye açık olması gerekiyor değil mi? Yani hani çok ön yargılı gelenler de bilmiyorum. Oluyor. Oluyor değil mi? Evet, oluyor. Hani o zaman ne yapıyorsunuz? Yani o ön yargıyı kırmak için neler yapıyorsunuz? Çünkü neden bunu soruyorum? Çok fazla bilgi kirliliği var. Evet. Ya da her sektörde diyebiliriz. Sadece EFT, yani modern enerji tekniklerini konuşmasak, burada endüstri mühendisliğini de konuşuyor olsak, o sektöründe işin ehli olmayan insanlar var mutlaka. Ki böyle hani pozitif bilim olarak tırnak içinde tanımlanmayan bir şeyi konuşuyoruz ki pozitif ayrımcılık da yapmayacağım ama pozitif bilim tabirinde çok
kullanmak istemiyorum. Bu da pozitif çünkü bana göre. Bu noktada insanlar bazen korkabiliyorlar, endişe edebiliyorlar. Sosyal medyada belki sadece para kazanmak için bir sertifika alarak ya da hiç eğitimsiz insanların da işte biyoenerji aslında bu konuya bir örnek, şifacılık diye tabir edersek tırnak içinde. Hani o noktada ön yargı olması da belki koruma amaçlı insanların çok da kötü değil. Ama siz ne yapıyorsunuz bu durumda? Nasıl ikna oluyor gelen danışan? Evet, bu da güzel bir soru aslında. Gerçekten haklılar. Yani haksız değiller dediğiniz gibi. Bana çok fazla teknik denemiş kişiler geliyor. Ne yapıyoruz? Aslında tabii bu mekanizmayı anlatıyorum. Ve diyorum ki yani şurada aslında benim içimi rahatlatan ve bu işi çok rahat yapmamın nedeni bir dediğim gibi dışarıdan bir şey vermiyorum diyorum. Yani herkesin kendi doğal hali, biz hatta bir skalamız vardır eksi 10'dan artı 10'a doğru. Artı 10 işte bir çocuğun doğduğu andaki enerji seviyesi. Artı 10 diyoruz. Bu seviye üzere doğuyoruz hepimiz ve herkesin kendi doğal hali artı 10. Yani herkes zaten kusursuz insan olarak enerji sisteminde kusursuz doğuyor. Artı 10'da doğuyor. Sonra bu enerji sisteminde anneden, babadan gelen, çevreden gelen olumsuz davranış modelleriyle bir tıkanıklıklar oluşuyor. Şimdi burada mantık şu, ben enerji vermiyorum. Bir kere benim çok rahatlatıyor. Çünkü enerji veriyorum diyen kişinin donanımı önemli, kendi enerjisi önemli, yaklaşımı önemli, niyeti önemli. Diyoruz ki yine sizin kendi enerji sisteminizle bu tıkanıklıkları açacağız ve kendi doğal halinize ulaşacaksınız. Bir kere bu mantık benim için çok rahatlatıcı. İkincisi dediğim gibi bir kodlama, yönlendirme yapmıyorum. Çünkü ne kadar doğru olursa olsun benim söyleyeceğim bir şeye danışan hazır olmayabilir. Bu onun doğrusuna uygun olmayabilir. Onda yeni bir kod oluşturabilir. Dolayısıyla bu anlamda da çok temiz. Hep danışana soruyoruz. Bu anlamda çok güvenli bir kere. Ama diğer türlü de eğer çok da gerçekten ön yargıları varsa olabilir diyorum ya. Çok hani realist düşünmeye alışkın beyinlerde, somut düşünmeye alışkın beyinlerde enerji dediğiniz zaman çok soyut kalıyor ve bunu deneyimlemesi gerekiyor. Şimdi gerçekten enerjiyi deneyimlemek farklı bir şey. Bu seans içinde olabilecek bir şey. Şimdi ön yargıda bir enerji ve karar, dirençler de enerji ve karar. Eğer kabul ederse önce bu dirençleri sisteminden almak ve temizlemek üzere çalışabiliyoruz. Yani bu teknikte dirençleri de temizliyoruz. Eğer tabii danışan yine bunları kabul ediyor olması lazım. Deniyor, bu dirençleri kırarak gidiyoruz, deneyimliyor. Deneyimlediğinde de genellikle zaten o olumlu sonuçlarını görerek ilerliyoruz. Ama şunu söyleyemeyeceğim, yani bunun şöyle şöyle kanıtları var da diyerek de dediğiniz gibi yani çok pozitif bilimle henüz kanıtlayamıyorum. Çünkü pozitif bilim bu enerji alanına henüz bakmadı. Bakmalarını umuyorum modern tıbbın ama bugün hani bu tamamlayıcı tedaviler aslında yurt dışında da yerini almaya başladı. Ülkemizde de ufak ufak artık. Yani ben de bir doktor olarak bunu yapıyorum. Biz de bunu yapmaya başladık. O yüzden deneyimlemelerini öneriyorum aslında en başta da. Yapabileceğim şey bu gerçekten.